Selam millet. Uzay Dedektifine hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu tarz içerikleri seviyorsanız, videonun altındaki abone ol butonuna şimdi tıklayabilirsin. Bugün kafayı yakacağız. Beyinleri eriteceğiz. Çünkü gerçekliğin doğasını, varoluşumuzun temelini sorgulayacağız. Evet, yanlış duymadınız. Simülasyon teorisinden bahsediyoruz. Hiç yaşadığınız bir anın daha önce gerçekleştiğini hissettiniz mi? Dejavu denen o tuhaf his. Sanki bir anı tekrar yaşıyormuşsunuz gibi. Ya da birine bir şey anlatırsınız, o da bana bunu daha önce anlattın der. Glitch mi yoksa sadece yorgun beyinlerin oyunu mu? Ve son yıllarda, özellikle pandemiden sonra, insanların renklerin farklı göründüğünü söylediğini duyuyorum. Gökyüzü eskisi kadar mavi değil mi? Çimenler daha mı soluk? Belki de bunu düşünen sadece benim. Ama bir şeylerin değiştiğini hissediyorum. Sanki birileri gerçekliğin ayarlarıyla oynamış gibi. Şimdi, simülasyon teorisi yeni bir fikir değil. Aslında bu düşünce yüzyıllar öncesine kadar uzanıyor. Filozoflar yüzyıllardır bunun hakkında kafa patlatıyor. Platon'un mağara alegorisi bile bir tür simülasyon fikrini içerir. Ama son zamanlarda özellikle Elon Musk gibi teknoloji devleri bu konuya ilgi duymaya başlayınca, konu daha da popüler hale geldi. Musk, simülasyon teorisinin olasılığını ciddi bir şekilde tartışıyor. Düşünsenize, teknoloji bu hızla gelişmeye devam ederse, bir noktada gerçeklikten ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi simülasyonlar yaratabileceğiz. Bu, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin hızla ilerlemesiyle daha da mümkün hale geliyor. Hatta belki de şu anda bile bir simülasyonun içindeyiz ve farkında değiliz. Bu düşünce, bilim kurgu filmlerinde sıkça işlenen bir tema haline geldi. Nick Bostrom'un dediği gibi, eğer yeterince gelişmiş bir uygarlık varsa, o zaman muhtemelen sayısız simülasyon yaratmışlardır. Bostrom'un argümanı, bu simülasyonların sayısının gerçek dünyalardan çok daha fazla olabileceğini öne sürüyor. Ve eğer öyleyse, bizim de bir simülasyonda yaşama olasılığımız çok yüksek. Bu, varoluşumuzun doğası hakkında derin sorular ortaya çıkarıyor. Peki, bu çılgın bir fikir mi? Belki. Ama aynı zamanda düşündürücü ve merak uyandırıcı. Ama bir düşününce o kadar da çılgın değil. Çünkü teknoloji ve bilim ilerledikçe daha önce imkansız görünen şeyler mümkün hale geliyor. Sonuçta biz zaten bilgisayar oyunlarında sanal dünyalar yaratıyoruz. Bu oyunlar her geçen gün daha da gerçekçi hale geliyor. Peki ya biz de bir başkasının oyununda birer karaktersek? Bu düşünce hem korkutucu hem de büyüleyici. Eğer gerçekten bir simülasyonda yaşıyorsak, o zaman bazı hatalar, aksaklıklar görmeyi bekleriz değil mi? Bu hatalar, simülasyonun mükemmel olmadığını ve bazen sistemin çöktüğünü veya yeniden başladığını gösterebilir. Tıpkı bir video oyununda olduğu gibi. Video oyunlarında, karakterlerin duvarların içinden geçmesi veya nesnelerin aniden kaybolması gibi hatalarla karşılaşırız. İşte bu hatalara glitch diyoruz. Glitchler, dijital dünyada sıkça karşılaştığımız ve genellikle yazılım hatalarından kaynaklanan anormalliklerdir. Hiçbirinin cümlesini 2 kere kurduğunu duydunuz mu? Bu bir tür dil sürçmesi olabilir. Ama ya simülasyonun bir hatasıysa? Ya da aynı yere aynı anda 2 kez park etmiş bir araba gördünüz mü? Bu tür olaylar, gerçekliğin bir yansıması mı yoksa bir simülasyon hatası mı? Bunlar sadece tesadüf mü, yoksa simülasyonun çökmeye başladığının işaretleri mi? Belki de bu tür olaylar sistemin sınırlarını zorladığımızda ortaya çıkıyor. Ve sonra bir de dejavu meselesi var. Dejavu, bir anı daha önce yaşamış gibi hissettiğimiz o garip duygu. Bilim insanları bunun sadece bir beyin yanılması olduğunu söylüyor. Ama ya değilse? Ya dejavu, aslında simülasyonun geriye sarmasıysa? Ya dejavu aslında simülasyonun geriye sarmasıysa bu, bir anıyı yeniden yaşamak gibi olabilir. Sanki bir CD'de atlama yapmış gibi. CD'nin bir parçası tekrar tekrar çalarken, biz de aynı anıyı tekrar tekrar yaşıyoruz. Bazı insanlar bu glitchlerin sadece beynimizin bize oyun oynadığı anlamına geldiğini söylüyor. Ama ya öyle değilse? Ya bu glitchler, aslında simülasyonun sınırlarını zorladığımızda ortaya çıkan hatalarsa? Ya bu Matrix'ten Neo'nun kırmızı hapı seçmesi gibi bir şeyse? Gerçekliği görmeye hazır mıyız?
Belki de bu hatalar bize gerçekliğin ötesinde bir şeyler olduğunu gösteriyor. Mandela etkisi, insanların geçmişi farklı hatırlamasıyla ilgili bir olgu. Adını, Nelson Mandela'nın 1980'lerde hapishanede öldüğünü hatırlayan insanların sayısının şaşırtıcı derecede fazla olmasından alıyor. Oysa Mandela 2013'te öldü. Peki bu nasıl mümkün olabilir? İnsanlar gerçekten de topluca bir şeyi yanlış mı hatırlıyor? Yoksa gerçeklik bir şekilde değiştiriliyor mu? Simülasyon teorisine göre, Mandela etkisi, simülasyonun kodunda yapılan değişikliklerin bir sonucu olabilir. Sanki bir yazılım güncellemesi gibi ama bu sefer gerçekliği güncelliyor. Düşününce, bu oldukça korkutucu. Eğer birileri gerçekliği istediği gibi değiştirebiliyorsa, o zaman hiçbir şey gerçek değildir. Her şey sadece bir illüzyondan ibarettir. Pandemiden sonra renkler neden soluklaştı? Ve son olarak son yıllarda özellikle pandemiden sonra insanların renklerin daha soluk hale geldiğini, dünyanın daha gri göründüğünü söylediğini duyuyorum. Bazı insanlar bunun sadece pandemi stresinden kaynaklandığını söylüyor. Ama ya değilse? Ya bu simülasyonun bir başka güncellemesi ise? Bu dönemde insanları eve kapattılar ve dış dünyaya gelen güncellemeyi fark etmememizi sağladılarsa, belki de simülasyonu yönetenler bir nedenden dolayı renkleri kıstılar. Belki de enerji tasarrufu yapmaya çalışıyorlar. Ya da belki de bizi daha uysal hale getirmeye çalışıyorlar. Her ne sebeple olursa olsun bu oldukça tuhaf bir durum. Ve bu da bizi şu soruya getiriyor. Eğer renkler değişebiliyorsa başka neler değişebilir? Çevremizdeki herkes gerçek mi? Şimdi simülasyon teorisinin en uç noktalarından birine geliyoruz. NPC teorisi. NPC, non-player character yani oyuncu olmayan karakter anlamına gelir. Video oyunlarında NPC'ler genellikle arka planda dolaşan ve sizinle etkileşime giren, ancak kendi hikayeleri veya motivasyonları olmayan karakterlerdir. NPC teorisine göre gerçek hayatta da etrafımızda dolaşan ve bize gerçek gibi görünen, ancak aslında sadece birer kod parçası olan insanlar var. Bu insanlar, simülasyonu daha gerçekçi hale getirmek için oradalar. Şimdi bunun oldukça çılgın bir fikir olduğunu biliyorum. Ama bir düşünün, hiç tanımadığınız ama her gün aynı yerde aynı şeyi yapan insanları fark ettiniz mi? Ya da size anlamsız gelen, robotik bir şekilde konuşan insanlarla karşılaştınız mı? Belki de onlar sadece sıkıcı insanlar. Ya da belki de sadece birer NPC'dirler. NPC teorisi, çevremizdeki bazı insanların aslında birer simülasyon karakteri olduğunu öne sürer. Bu karakterler tıpkı video oyunlarındaki NPC'ler gibi belirli bir amaca hizmet ederler. Onlar simülasyonun daha inandırıcı ve karmaşık görünmesini sağlarlar. Bu teoriye göre bu insanlar kendi bilinçlerine sahip değillerdir. Onlar sadece belirli bir programı takip ederler ve belirli tepkiler verirler. Bu, simülasyonun daha gerçekçi görünmesini sağlar. Peki, bu teoriyi destekleyen kanıtlar var mı? Aslında bu tamamen spekülasyon ve bilim kurgu alanına giriyor. Ancak bazı insanlar bu fikri oldukça ilginç buluyor ve üzerinde düşünmeye değer görüyor. Sonuç olarak NPC teorisi, simülasyon teorisinin en ilginç ve tartışmalı yönlerinden biridir. Gerçekten de çevremizdeki herkes gerçek mi? Yoksa bazıları sadece birer NPC mi? Bu sorunun cevabını belki de asla bilemeyeceğiz. Peki sonuç olarak simülasyonda mıyız? Gerçeği öğrenmek için. İşte geldik yolun sonuna. Simülasyon teorisini, glitchleri, Mandela etkisini, renklerin soluklaşmasını ve hatta NPC teorisini bile konuştuk. Peki, sizce ne olacak? Gerçekten bir simülasyonda mı yaşıyoruz? Yoksa bunların hepsi sadece bir grup insanın kafayı uçurmak için uydurduğu saçma sapan fikirler mi? Bunu size bırakıyorum. Yorumlarda bana düşüncelerinizi yazın. Ve unutmayın, gerçek neredeyse her zaman çok daha tuhaftır ve şaşırtıcıdır. Buraya kadar geldiysek videoyu beğenmeyi unutma. Sevgiyle ve merakla kal.